Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere boş bir ekran açtım ve burada sizlerle örnek çizimler yapacağım. Sizlere borsayla ilgili bilmeniz gereken hap bilgilerden bahsedip borsanın işleyiş mantığını anlatmaya çalışacağım. Gelin birlikte basit bir şekilde çalışmamızı yapalım. Öncelikle kendime bir tane yatay çizgi çiziyorum. Burası bizim destek ve direnç hattımız olsun. Şimdi buradan da fırçamı seçtim. Birlikte değerlendirmemizi yapalım. Diyelim ki bir hissenin fiyatı yükseldi, yükseldi, yükseldi. Dirence geldiği zaman buralarda alan insanlar veya tahtacılar, balinalar zaten hedefi dirençtir. Buradan satmak isterler ve buradan sattığı zaman arkadaşlar hissenin fiyatı düşmeye başlar. Belli bir düşüşten sonra fiyat yatayda ilerler. Sonra tekrardan direnci kırmak için yukarı yönlü atılımını yapar. Burada iki seçenek var. Ya üzerine kırıp burada en az 4 saat kapatacak, kapatırsa pozitiftir ve yükselişini bekleyeceğiz. Ya da buradan tekrar bir satış yiyecek. Şu şekilde. Daha sonra yatayda ilerleyip tekrardan bu direnci kırmaya gelecek. İşte burada oluşan yapı arkadaşlar. Bakın büyük bir çanak ve onun 1/3 kadar küçük bir kulp. Buna fincan kulp formasyonu deniyor. Mantık şu. Yükselişlerle dirence geldim. Sert satış yedim. Tekrar geldim. Bu kez daha az satış yedim. İkincide üzerine kırar ve tutunursa devamını bekleyeceğiz. Hedefi kısa vadede şu derinlik, orta vadede bu derinlik kadar. Burada tekrar bazen satış yediği olabiliyor ve şöyle ufak bir kulp daha yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi genel hareket tarzı şu. Ekranımı temizleyeyim. Fincan kulp nasıl çalışır? Tekrardan fırçamızı seçtik. Bakın geldi, dirençten satış yedi. Geldi, dirençten satış yedi. Kırdı, şu derinlik kadar gitti. Hedefe ulaştığı için buradan satış yer. Yani buradan retest'e iner. Neden? Çünkü kıramadığı bir direnç hattı var. Defalarca deniyor, en sonunda zayıflatıp kırıyor. Retest'e iniyor yani onay almaya. Burada şu var. Biz gerçekten burayı kırdık mı diye düşüyor. Çünkü buraya düşer ve burada tutunursa insanlar, kurumlar, alıcılar buradan güvenle işleme girer ve fiyat daha hızlı bir şekilde yükselişine devam eder. Şu hedefe kadar gider arkadaşlar. Çanak kulbun mantığı bu. Şimdi bunu kapattım. Bir de Tobo formasyonuna bakalım. Ters omuz baş omuz formasyonu. Tekrardan fırçamı seçtim. Fiyat geldi arkadaşlar. Düştü. Buradan tepki alabilir veya almayabilir. Burası destek. Tepki alması beklenilir. Doğru alım yeri burasıdır. Tepki alırsa kar alırsın. Altına düşer ve gövde kapatırsa %1 ile 2 ile stop olursun. Borsada mantık budur. İnsanlar destekten alır, dirençten satar. Diyelim ki fiyat geldi, bunun altına kırdı. Şurada. Zaten burada stop olunmalı. Çünkü önemli bir desteğin altına inmiş ve gövde kapatmış. Bir önceki tepki aldığı destek çalışmamış. Burada alım emirlerini dizen insanlar bir önceki gibi dizdikleri gibi yine dizdikleri halde fiyatı yukarıya çıkaramadıkları için altında da kapattığı için artık alan insanlar da düşeceğine
kanaat getirip satmaya başlarlar. Dolayısıyla burası kırıldığı için sert bir düşüş gelir. Belli bir süre sonra bu tekrardan direnci gelmek ister. Sebebi retest yapıyor. Nasıl ki yükseldiğinde retest'e iniyorsa düştüğünde de retest'e iniyor. Retest'e geldiği zaman üzerinde kapatırsa pozitife döner ve yükseliş beklenilir. Ancak genelde buraya geldiği zaman şurada emir verip alanlar için çıkış fırsatıdır burası. Buradan satarlar. Zaten satıcılar ağırlıktaydı. Bir de onlar sattığı için buradan satış derinleşir. Şu dibinde altına gider. Belli bir süre sonra fiyat yatay hareketler yapar. Sonra düşüş bittiği için alımlar artmaya başlar ve fiyat tekrar buraya gelir. Buraya geldikten sonra direnç olduğu için tekrar satış yiyebilir veya üzerinde kapanış yaparsa devam edebilir. Genelde de direnç olduğu için satışını yer. Yediği satış da yine aynı mantıkta bu şekilde olur. Yani bakın aslında şurası bir çanak kulp formasyonu. Yine aynı mantık. Direnci denedi, denedi, denedi. Burada şu derinlik ve bu derinlik kadar hedefleri vardır. Hemen ekranımızı temizliyoruz. Şuradan çizgimizi çizelim. Fırçamızı seçtik. Bakın. Böyle bu şekilde yaptı. Tobo formasyonu oluşturdu. Kırılım sonrası yine aynı mantık. Kırdı. Şu derinlik kadar gitti. Hedefe ulaşınca satışını yedi. Retest'e indi. Bu destekte tutunursa alıcılar güvenle alımına başlar ve şu derinlik daha gitmesi beklenilir. Tobo'nun mantığı bu. Çanak kulp ve Tobo genelde piyasalarda çok gördüğümüz formasyon yapılarıdır. Bunlar aklınızda bulunsun. Ben çizim olarak anlatıyorum. Bunları mum yapısı olarak hayal edin arkadaşlar. Gelelim kanal yapısına. Hemen çizgilerimizi çizelim. Bazı hisseler önemli bir destekle önemli bir direnç arasında sürekli inçik yaparlar. Aylarca bile gittikleri oluyor. Buradaki mantığımız şu. Desteğe geldi. İnsanlar buraya emirlerini diziyor. Fiyat yükseliyor. Yükselişlerde hedef kanalın üstü. Buraya kadar geliyor. Kanalın üstü olduğu için burada da herkes satıyor. O yüzden düşüyor. Yükseliyor, düşüyor. Yükseliyor, düşüyor. Mantık bu. Ne zaman ki yukarı yönlü kırar ve burada 4 saat tutunur, o zaman bir kanal boyu kadar yükseliş beklenilir. Tam tersi aşağıda kapatır kırarsa bir kanal boyu düşüş beklenilir. Kanal yapısındaki mantığımız bu. Çizimlerimi tekrardan sildim. Şimdi formasyonlarda süre hesabını soranlar oluyor. Şu şekilde hesaplıyoruz. Öncelikle oluşan yapının oluştuğu süre önemli. Mesela çanak kulp formasyonu 5 dakikalık bir grafikte olursa hedefe gitmesi de 10 dakika sürer. Örnek veriyorum. Bu formasyon günlük bazda oluşursa hedefine gitmesi de ona göre örnek veriyorum 10 gün sürer. Bunu yıllık bazda oluşturuyorsa örnek veriyorum 5 yılda oluştuysa hedefine gitmesi de 1 yıl 2 yıl sürer. 1 dakikalıkta oluşuyorsa hedefine gitmesi 2 dakika sürer. O yüzden arkadaşlar hisse analizleri yaparken 5 dakika, 2 saat, 4 saat evet bakıyoruz ama rally yakalamak istiyorsanız analizleri haftalık bazdan yakalamalısınız. Hemen açalım. Mesela Samat rally yapmış. Hemen şu çizgimi düzelteyim. Şimdi Samat rally yapmış. Ekranımı da temizleyeyim.
Bakalım şimdi neden rally yapmış. Şimdi siz bunu mesela 2 saatlikten bakarsanız herhangi bir rally belirtisi göremezsiniz. Fiyat uzun süredir düşmüş, sonra yatayda gitmiş, bir anda fırlamış. Bunu yarım saatte de göremezsiniz, 4 saatte de göremezsiniz. Ama haftalık bazdan analiz yapabilirseniz rallileri yakalarsınız. Şimdi bakalım. Haftalık grafik. Her bir mum bir hafta sürmüş. Bakın çok sert düşmüş. Satışlar giderek azalmış. Yatay bir süreç olmuş. Burada tekrar düşmüş. Ancak bakın bir, 2, 3 tane arka arkaya gövdesi yükselen yeşil mum var. Yani alımlar giderek artmış. Ayrıca burada 3 yeşil asker formasyonu var. Bunun gibi 3 tane yeşil mum arka arkaya gelirse arkadaşlar sert yükselişler gelir. Bu bir formasyondur. Bakın 3 tanesi gelince sert yükselmiş, sert yükselmiş, sert yükselmiş. Zaten bu hissenin bakın şurası tepe noktasıymış. Zaten ilk hedefi 35'miş. Yani burada bu yapıyı görebilseydik ki ben de kaçırdım bunu. Görebilseydik 18'lerden 35'e 2x'i yakalamıştık 2 haftada. O yüzden yapıları bilmek önemli. Mesela haftalık baz olduğu için süreyi de haftalık bazdan hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunu da sildim. Gelelim diğer konulara. Rastgele bir grafik açayım. Mesela kriptodan Mana USDT'yi açayım. Genelde ben 2 saat 4 saat bakıyorum arkadaşlar. 2 saatlikten açtım. Şimdi gelin birlikte grafiğini analiz edelim. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Ben de ilk defa çizeceğim şu an. Öncelikle hap bilgilerden bir tanesi şudur. Bakın şu şekilde iğneler varsa, bakın burada iğne var, şurada var, buralarda var. Mantık şu. Hissenin fiyatı burada çok sert satış yemiş ve düşmüş. Ancak aşağıdan güçlü bir alım tepkisiyle yükselmiş. Bundan dolayı şuradaki güçlü alım sebebiyle insanlar diyor ki bu fiyat buraya kadar düştüğü halde çok güçlü alım geldi. Demek ki burası önemli bir destek deyip herkes alıma başlıyor ve fiyat yükseliyor. Bakın şurayı bile sayabiliriz. Düşmüş, güzel bir iğne gelmiş, yükselmiş. Düşmüş, güzel bir iğne gelmiş, yükselmiş. Tam tersi. Bakın yükselmiş, satış yemiş. İnsanlar diyor ki çok güzel yükseliyorduk, ne güzel gidiyorduk ama buradan sert satış yemiş. Demek ki artık yolun sonu burası deyip herkes satışa başlıyor. Bir daha yükselmeye başlıyor, yine satış. Bir daha çıkmaya çalışıyor, yine satış. Dolayısıyla geri çekilme devam ediyor. O yüzden mum yapılarında bakın şurada da olmuş, sert düşmüş, alım tepkisi gelince toparlamış devam etmiş. Bakın sert düşmüş, iğnesini atınca toparlamış. Bilmemiz gereken şu. Aşağıda iğne varsa yukarı yönlü, yukarıda iğne varsa aşağı yönlü devam etme olasılığı yüksek. Bakın şurada iğne atmış, satış yemiş, düşmüş. İğne atmış, alım gelmiş, yükselmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Hep aynı mantık. Bakın iğne atmış, satış yiyince geri çekilmiş. Yani aslında mum yapıları bizlere ipuçları vermekte. Gelelim diğer konularımıza. Kendimize yükselen ve düşen trend hatları çizmemiz önemli. Genelde tepe noktalar ve dip noktalar trend hatlarını çizebileceğimiz yerler. Işınımı seçtim. Şurası tepeymiş. Buraya bıraktım. Bakın şurada bir tepeymiş. Buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi devamında tam oradan satış yemiş. Düşmüş, tekrar çıkmış, nokta atışı oradan satış yemiş. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Şimdi mesela yanlış anlamasın kimse. Ben hayatım boyunca kesinlikle
AKD ve takas bakmamış bir insanım. Hayatta da bakmam. Çünkü hiçbir faydası yok. Evet, sizin takasta gördüğünüz, AKD'de gördüğünüz sizin geçmişle ilgili verileriniz. Şu firma bu kadar almış, bu banka bu kadar almış. Almış ama bana şu anda bir faydası yok. Yükselecek mi, düşecek mi bilmiyorum. Ve önemli olan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Baktığınız AKD ve takasları grafikler oluşturur. Gelin örnek verelim. Bakın burada düşmüş, bir daha satış yemiş ve düşen bir trend oluşturmuş. Örnek verelim. Fiyat şuraya geldiğinde zaten ben satış yiyeceğini biliyorum. Buradan AKD'ye bakmama gerek yok. Zaten satış yiyecek. A bankası B bankası satacak burada. Peki genelimiz ne yapıyor? Hisse şurada çıkarken uçuyoruz kaçıyoruz diye buradan alıyor. Şurada sert satışlar gelince şu bankası sattı. AKT'de bu şey oldu. Burada zararına malı veriyor o zaman. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki şu bir tane çizgiyi çizmediği için buradaki düşüşü görmüyor. Düşen trendde mantık şudur. Düşen trend kırıldığında evet ilk başta ufak bir yükseliş gelir ama aynı az önce Çanakkale ve Tobo'da anlattığımız gibi retest'te genelde iner. Acaba ben burayı kırdım mı? Çünkü burayı kırdım mı diye iner ve tutunursa daha rahat bir şekilde alım tepkisiyle yoluna devam eder. Bakın mesela retest'te indi. Siz burada A bankası satıyor diye işlemden çıkarsanız olmaz. Çünkü bura retest noktası. Üzerinde tutunursa o banka zaten almaya başlayacak, daha sert gidecek. Burada almayıp bekleyip birkaç gün fiyat yükseldi. Şurada da tavan yaptı. Siz gidip evet bu hisse uçuyor tavan serisi var diye şuradan alırsanız bakın aylarca terste beklersiniz. Çünkü arkadaşlar bankalar veya aracı kurumlar veya BOFA bu insanlar da sizin ve benim gibi alım satım yapıyorlar. Siz ben 1000 TL ile alıp satıyoruz. O adam 1 milyon TL ile alıp satıyor. Ben de buradan alıp kazanmaya uğraşıyorum. O da buradan alıp kazanmaya uğraşıyor. Onun çok parası olduğu için fiyatları oynatabiliyor, ben oynatamıyorum. O yüzden artık hepimiz balina gibi düşünmek zorundayız. Yani tahtacı gibi. Benim yaptığım şey şu. Analizlere bakarken tahtacı nereden alır, tahtacı nereden satar? Yapmaya çalıştığım şey tahtacıdan önce alabilmek, tahtacıdan önce satabilmek. Siz eğer burada retest'i görüp üzerinde tutunduğunu gördüğünüzde buradan alırsanız kazanıyorsunuz. Çünkü doğru yer burası ve tahtacı ürünü götürüyor. Hisse yükseldiğinde de tahtacı zaten satmadan sana belli ediyor. Bakın şurada mesela şu sert mum size ben düşeceğim diyor. Şu balina satışı çünkü. Şuradan aldığını mesela 38 küsürlerden buradan 45'te %20 karla verebilirdin mesela. Devam edeyim arkadaşlar. O yüzden balina gibi düşünmeye çalışıyorum. Ben balina olsam nereden alırdım, nereden satardım? Mesela düşen bir trend mi var? Kesinlikle şurası kırılmadan alım yapmam. Çünkü burası belki aylarca düşecek, bilmiyoruz. Mesela açalım hemen. SMRTG'ye bakalım. Aynısı KM Pur'da da var. Şöyle ekranımızı yakınlaştıralım. Bakın SMRTG aylardır düşüyor. Düşen bir trend hattı var. Bakın şurada mesela tavan yaptı. İnsanlar buradan aldı. Ama düşen trendten bak satış yedi. Şurada yine güzel yükseldi. Satış yedi. Bakın geçen gün tavan yaptı. Tekrar aynı yere düştü. Bilmemiz gereken şu. Bu düşen trend kırılmadan işleme girilmez. Bu kadar basit. Aynı şekilde yükselen trend hatları. Mesela Twitter'da YapRK paylaştık. Arkadaşlar neden paylaştım? Bu hissenin bakın
yükselen bir trendi var. Tepki almış, tepki almış, tepki almış, tepki almış. Ben burada paylaştım tepki alabilir diye ve tavan. Tepki almasaydı ne olacaktı? %2 altında stop olacaktım. Bu kadar basit. %2 zararı göze alıp şuradan %20 karın peşindeyiz. Hepimizin amacı para kazanmak. Eğer ki yükselen trend, düşen trend, destek, direnç, bunları, mumları yorumlamayı öğrenirseniz para kazanmaya başlarsınız. Evet, buradan hisse geri çekilmiş. Siz burada BOFA satıyor diye almayabilirsiniz. Doğru. Ama şuradayken BOFA'dan önce almanız lazım. Neden? Yükselen trend hattında. Siz BOFA buradan aldıktan ve tavan olduktan sonra alırsanız terste kalırsınız. Evet, yapı eke pozitif. Yarın da çıkış bekliyoruz ama örnek veriyorum şurası gibi olabilir. Tavan oldu. Aldınız. Bakın burada haftalarca terste bekleyebilirsiniz. O yüzden balina gibi düşünmeye çalışın. Tahtacı gibi düşünmeye çalışın. Tahtacı olsam nereden alırım? Tahtacı olsam nereden satarım? Doğru mantık. Destekten al, dirençten sat. Bakın düşen trend hattının tam tersi. Yükselişlerde tepki alır, düşüşlerde de her defasında satış yer. Mantık bu. Umarım sizlere faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.